Irak en az İran kadar karışık ve okuması zor başka bir ülke. Çok aktörlü ve çok katmanlı ilişkiler ağına sahip. Bir yanda resmi ordu, diğer yanda başka bir gölge ordu. Haçlı Şabi. 2014'te DAEŞ'e karşı bir imdat çekici olarak kurulmuşlardı. 2026'ya geldiğimizde ise ülkenin ekonomisini ve siyasetini yöneten devasa bir holdinge dönüştüler. Kim bu Haçlı Şabi, kime hizmet ediyor ve Irak'ı nereye götürüyor? Bu videoda bölgenin en karmaşık yapısını 10 soruda en net haliyle anlatacağız. Öncesinde bu ve buna benzer içeriklerimizden haberdar olmak için bu videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız Gezete 10-10 başlıyor. Haçlı Şabi, tam adıyla Heyetül Haçlı Şabi yani Halk Seferberlik Güçleri. Irak'ın en tartışmalı silahlı yapılanması. Resmi olarak devlete bağlı, fiilen ise çok aktörlü bir şemsiye örgüt. Haziran 2014'te kuruldu. IŞİD Musul'u düşürdüğünde Irak ordusu çöktü. 3 tümen silahlarını bırakıp kaçtı. IŞİD güneye ilerliyordu. Bağdat ve Kerbela, Necef, Samarra gibi Şia için önemli şehirler tehdit altındaydı. Bu kriz anında Ayetullah Ali Sistani devreye girdi ve 13 Haziran 2014'te Cuma hutbesinde Kifayi Cihat fetvası yayımlandı. Bu Şii fıkhında yeterli sayıda kişi yerine getirirse diğerlerinden düşen farz anlamına gelmekte. Sistani IŞİD'e karşı silah altına girmeyi dini bir vecibe ilan etti. Fetvanın etkisi muazzam oldu. 10 binlerce gönüllü kaydoldu ancak bu gönüllülerin önemli bir kısmı sıfırdan örgütlenmedi. Zaten var olan Şii milisler saflarını genişletti. Bedir örgütü, Asayip Ehli Hak, Ketaib Hizbullah gibi gruplar bazıları 10 yıllardır aktif olan yapılar. Haçlı Şabi çatısı altında meşruiyet kazandılar. Haçlı Şabi denince akla Şii milisler geliyor ama tablo daha karmaşık. Şemsiye altında 60'ın üzerinde farklı grup var ve hepsi Şii değil. Ekseriyetle Şii bileşen ağırlıklı. Bu doğru. Ancak Şii grupların kendi içinde de ciddi farklılıklar var. İki ana kategori öne çıkıyor. Birincisi İran bağlantılı gruplar. Bedir örgütü, Asayip Ehli Hak, Ketaib Hizbullah, Nüceba bunlardan başlıcaları. Bu gruplar ideolojik olarak Velayet-i Fakihe bağlılar. Tahran'dan emir almasalar bile koordineli hareket ediyorlar. Komutanlarının önemli bir kısmı İran'da eğitim görmüş durumda. İran-Irak Savaşı sırasında Devrim Muhafızları Ordusu ile birlikte savaştılar. İkincisi Sistani'ye yakın gruplar. Bunlara Atabat birlikleri de deniyor. Firka el Abbas, Livaül Ali Ekber gibi yapılar fetva çağrısına doğrudan yanıt olarak kuruldu. İran'la mesafeli, Irak milliyetçine daha yakın bir çizgideler. Sistani IŞİD yenilgiye uğradıktan sonra bu grupların silah bırakmasını ya da devlete entegre olmasını savundu. Sünni bileşen sınırlı ama var. Haçlı Şabi bazı Sünni aşiret güçlerini de çatısına aldı. Özellikle Ninova gibi vilayetlerde IŞİD'e karşı savaşan aşiretler bunlar. Ancak bu gruplar marjinal kaldı. Sünni toplumun genelinin Haçlı'ya güvensizlik duyduğunu söyleyebilirim. Türkmen birlikleri özellikle Telefer ve Kerkük hattında aktif. Hem Şii hem Sünni Türkmen grupları var. Şii Türkmen milisleri örneğin Livatül Türkmen Haçlı yapısına daha entegre. Hristiyan ve Ezidi birlikleri de mevcut. Ninova Ovası'nın savunması için kurulan Hristiyan milisler ve Sincar'daki Ezidi güçleri Haçlı şemsiyesine dahil edildi. Ancak bu daha çok sembolik ve yerel bir varlık. Haçlı Şabi'nin toplam mevcudu 100 bin ila 150 bin arasında olduğu tahmin ediliyor. Bunun büyük çoğunluğu Şii gruplardan. İran bağlantılı gruplar en disiplinli ve en ağır silahlara sahip kesim. Toplam gücün tahminen 1/3 ile yarısını oluşturuyorlar. Kısacası Haçlı Şabi homojen bir yapı değil. Şii çoğunluklu ama çok etnikli, ideolojik olarak bölünmüş ve iç hiyerarşisi gevşek bir koalisyon. Haçlı Şabi 2016'dan bu yana resmi olarak Irak devletinin parçası. Ancak resmi ile fiili arasındaki uçurum Irak siyasetinin temel gerilim noktalarından biri. Yasal çerçeve şöyle. Kasım 2016'da Irak parlamentosu 40 sayılı yasayı kabul etti. Bu yasa Haçlı Şabi Irak Silahlı Kuvvetleri'nin parçası ilan etti. Yapı doğrudan başbakanlığa bağlandı. Mensupları devlet maaşına geçti. Askeri rütbe ve terfi sistemi uygulanmaya başlandı. Kağıt üzerinde bu milislerin düzenli orduya dönüşümü anlama geliyordu. Pratikte ise işler farklı yürüdü. Komuta birliği sorunu en belirgin çatlak durumunda. Yasa Haçlı'yı başkomutanla yani başbakana bağlıyor ancak İran bağlantılı gruplar kendi komuta zincirlerini korudu. Ketaib Hizbullah ya da Asayip Ehli Hak Bağdat'tan değil Tahran'dan yönlendirme alıyor. Paralel yapılanma devam ediyor. Haçlı gruplarının kendi kontrol noktaları, istihbarat birimleri, gözaltı tesisleri var. Bazı bölgelerde devletin değil Haçlı'nın otoritesi geçerli. Özellikle Sünni bölgelerde bu durum ciddi toplumsal gerilim yaratıyor. Ekonomik özellik ise bir diğer boyut. Haçlı grupları sınır kapılarından petrol kaçakçılığından gayrimenkule kadar birçok kalemden gelir elde ediyor. Bu kaynaklar devlet denetimine tabi değil. Sistani bu gidişatta defalarca kez itiraz etti. 2019'da Haçlı'nın devlete tam entegrasyonu ya da silah bırakmasını istedi. Bu çağrı büyük ölçüde karşılıksız kaldı. Özetle Haçlı Şabi yasal olarak devletin parçası, fiilen ise devlet içinde devlet. Ne tam bağımsız ne tam entegre. Ve bu muğlaklık Irak'ın egemenlik krizinin özeti.
Bu soru her Haçlı tartışmasının merkezinde. Cevap tam kontrol ile sıfır ilişki arasında bir yerlerde ama o noktanın neresi olduğu gruba göre değişmekte. Haçlı Şabi'nin İran bağlantılı kanadı Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs gücüyle organik ilişkiye sahip. Bu ilişki 2014'te başlamadı. 10 yıllar öncesine dayanıyor. Bedir örgütü 1983'te İran'da kuruldu. İran-Irak Savaşı'nda Tahran safında savaştı. Ketaib Hizbullah 2007'de Amerikan işgaline karşı İran desteğiyle örgütlendi. Asayip Ehli Hak Ketaib'den koptu ama aynı bağı sürdürdü. Kasım Süleymani bu ilişkinin simgesiydi. IŞİD saldırısının ilk haftalarında Bağdat'taydı. Haçlı operasyonlarını bizzat koordine etti. Süleymani'nin Ocak 2020'deki suikasti Haçlı komutanı Ebu Mehdi el-Mühendis'le birlikte gerçekleşti. Aynı araçtaydılar. Ve elbette bu tesadüf değildi. Ancak İran kontrolü ifadesi nüans gerektiriyor. Doğrudan kontrol İran bağlantılı gruplar için geçerli. Ketaib Hizbullah, Hareketen Nüceba gibi yapılar ideolojik olarak Velayet-i Fakihe bağlı. Eğitim, silah, istihbarat, finansman İran'dan akıyor. Bu gruplar Tahran'ın bölgesel stratejisinin parçası ve Irak çıkarları ile İran çıkarları çatıştığında Tahran'ı tercih ediyorlar. Koordinasyon Bedir grubu gibi gruplar için daha doğru bir tanım. Bedir lideri Hadi el-Amiri eski bir Kudüs gücü mensubu ama bugün Irak siyasetinde bağımsız bir aktör. İran'la çalışıyor ama emirle hareket etmiyor. Mesafe ise Sistani çizgisindeki gruplar için geçerli. Atabat hareketleri İran'dan silah ya da eğitim almıyor. Necef Tahran'ın rakibi değil ama alternatif bir otorite merkezi. Haçlı'nın 100-150 bin mevcudunun yaklaşık 40-50 bini İran bağlantılı gruplardan olduğu düşünülüyor. Azınlık gibi görünseler de en ağır silahlara sahipler, en disiplinli ve siyaseten en aktif kesim durumundalar. İran Haçlı Şabi'yi kontrol etmiyor ama en güçlü bileşenlerini kontrol ediyor. Bu Tahran'a Irak içinde veto gücü ve müdahale kapasitesi sağlıyor. Haçlı Şabi'nin varlık sebebi IŞİD'le savaştı. Bu savaşta ne yaptığını anlamadan yapıyı değerlendirmek mümkün değil. 2014 yazında Irak ordusunun 3 tümeni Musul'da çökmüştü. IŞİD Tikrit'i almış Samara kapısına dayanmıştı. Bağdat'a 80 kilometre kalmıştı. Ordu toparlanana kadar birileri cepheyi tutmalıydı. Haçlı bu boşluğu doldurdu. Tikrit operasyonu Haçlı'nın ilk büyük sınavı oldu. 2015 Mart'ına başlayan taarruzda Haçlı güçleri ön cephedeydi. Amerikan hava desteği olmadan başlayan operasyon tıkandı. Sonunda koalisyon devreye girdi. Tikrit düştü ama Haçlı'nın sınırları da ortaya çıktı. Ağır silah eksikliği, koordinasyon sorunları ve kentsel savaş tecrübesizliği. Beyci rafinesi aylarca el değiştirdi. Haçlı güçleri Irak'ın en büyük rafineri kompleksini IŞİD'e bırakmamak için ağır kayıplar verdi. Felluce 2016 yazında geri alındı. Haçlı şehre girmedi, en azından resmi olarak. Görevi çevre güvenliğini sağlamak ve IŞİD'in takviye hatlarını kesmekti. Musul operasyonu 9 ay sürdü. 2016 Ekim'inde başlayan taarruzda Haçlı'nın rolü şehrin batısını kuşatmak ve Tel Afer'e giden IŞİD ikmal hattını kesmekti. Şehir içi muharebe Irak ordusuna ve Altın Tümen'e bırakıldı. 2017 Temmuz'da Musul tamamen kurtarıldı. Tel Afer ve Havice aynı yılın sonbaharında hızla düştü. Bu aşamada IŞİD'in konvansiyonel kapasitesi çökmüştü. Askeri bilanço karışık. Haçlı kritik bir dönemde cepheyi tuttu ve kayıp vermeyi göze aldı. Bu inkar edilemez. Resmi rakamlara göre 10 bin üzerinde Haçlı mensubu hayatını kaybetti. Ancak askeri başarılar büyük ölçüde koalisyon hava gücüne ve Irak ordusunun yeniden yapılanmasına bağlıydı. Haçlı tek başına IŞİD'i yenemezdi. Yenmedi de. Sonuç olarak Haçlı Şabi IŞİD savaşının vazgeçilmez bir aktörüydü ama zaferin tek sahibi değil, ortaklarından biriydi. 2017 sonunda IŞİD'in Irak'taki toprak hakimiyeti sona erdi. Haçlı Şabi'nin kuruluş gerekçesi ortadan kalkmıştı. Mantık yapının ya dağılmasını ya da orduya tam entegrasyonu gerektiriyordu. İkisi de olmadı. Neden dağılmadı? Birkaç faktör var. Birincisi IŞİD tehdidi tam olarak bitmedi. Örgüt toprak kaybetti ama hücre yapısına geçti. Kırsal alanlarda çöl bölgelerinde saldırılar hala devam ediyor. Haçlı güçleri Diyala, Selahaddin, Kerkük, Ambar'da hala konuştu. Resmi gerekçe ise şu: IŞİD artıklarına karşı güvenlik sağlamak. İkincisi kurumsal çıkarlar. Haçlı şemsiyesi altındaki gruplar ekonomik imparatorluklar kurdu. Sınır kapıları, vergi toplama, inşaat ihaleleri, petrol kaçakçılığı. Silah bırakmak bu gelir kapılarını kaybetmek demek. Hiçbir grup bunu gönüllü olarak yapmadı. Üçüncüsü siyasi sermaye. 2018 seçimlerinde Haçlı bağlantılı Fetih Koalisyonu mecliste ikinci büyük güç oldu. Komutanlar, milletvekili, liderler bakan oldu. Haçlı artık sadece silahlı bir güç değil, siyasi bir blok durumunda. Dördüncüsü ise İran faktörü. Tahran için Haçlı, Irak'taki nüfuz altyapısı. Bu altyapının dağılmasını istemek için hiçbir sebep yok. Peki bugün Haçlı ne yapıyor? Sınır güvenliği resmi görevlerden biri. Suriye sınırı boyunca Haçlı güçleri konuştu. Bu hem IŞİD sızmasını engellemek hem de Suriye devrimine kadar en azından Şam'a açılan koridoru kontrol etmek anlamına geliyordu. İç güvenlik operasyonları devam ediyor. IŞİD hücrelerine yönelik baskınlar, Sünni bölgelerde devriye görevleri, kontrol noktaları. Bu varlık tartışmalı. Eleştirmenler işgal, savunucular güvenlik diyor. Bölgesel gerilim yeni bir rol açmış durumda.
2019'dan itibaren Haçlı grupları Irak'taki Amerikan varlığını hedef almaya başladı. Ocak 2020'de Süleymani suikasti bu gerilimin zirvesi oldu. O tarihten beri Amerikan üslerine yönelik saldırılar aralıklarla sürüyor. Gazze Savaşı bu dinamiği yeniden hareketlendirdi. 2023 Ekim'inden itibaren Haçlı grupları özellikle Ketaib Hizbullah ve Nüceba, İran'ın direniş ekseni çerçevesinde Amerikan hedeflerine saldırılarını yoğunlaştırdı. Özetle Haçlı Şabi, IŞİD Savaşı'nın ürünüydü ama o savaşı aştı. Bugün İran güvenlik yapısına, siyasetine ve bölgesel denklemlere gömülü kalıcı bir aktör durumunda. Az önce de değindiğim üzere Haçlı Şabi 60'ın üzerinde grubu barındıran bir şemsiye örgüt. Ancak gücün büyük bir kısmı çekirdek bir yapıda yoğunlaşıyor. Bu grupları anlamak Haçlı'nın iç dinamiklerini anlamak demek. Bedir örgütü en eskisi ve en büyüğü. Daha önce de bahsettiğim gibi 1983'te İran'da İran-Irak Savaşı sırasında kuruldu. 10 yıllarca DMO'nun Irak kolu olarak faaliyet gösterdi. 2003 sonrası Irak'a döndü ve siyasallaştı. Lideri Hadi el-Amiri Haçlı'nın en tanınmış yüzü. Amiri hem Fetih Koalisyonu'nun başı hem eski Ulaştırma Bakanı. İran'a derin bağları var ama Irak siyasetinde pragmatik bir çizgi izliyor. Bedir'in tahmini mevcudu 20 binin üzerinde. Ketaib Hizbullah ise en sert çizgiyi temsil ediyor. 2007'de Amerikan işgaline karşı kuruldu. ABD örgütü terör listesine aldı. Kurucusu Ebu Mehdi el-Mühendis aynı zamanda Haçlı'nın fiili komutanıydı. 2020 Ocağı'nda Kasım Süleyman'la birlikte öldürüldü. Şimdiki lider Ebu Fedek daha düşük profilli ama aynı çizgide bir isim. Ketaib İran'a en yakın grup olarak biliniyor. Tahran'ın doğrudan uzantısı olarak değerlendiriliyor. Asayip Ehlak 2006'da Mukteda Es-Sadr'ın Mehdi ordusundan koptu. Lideri Kays el-Hazali karizmatik ve medyatik bir figür. Grup İran bağlantılı ama Irak iç siyasetinde bağımsız hareket etmeye çalışıyor. Hazali zaman zaman milliyetçi söylem kullanıyor. Bu onu Ketaib'den ayırmakta. ABD Asayip'i de yaptırım listesine aldı. Nüceba hareketi ise 2013'te Suriye Savaşı için kuruldu. Lideri Ekrem el-Kabi açıkça Velayet-i Fakih'e bağlılık ilan etmekte. Grup Suriye'de aktif olarak savaştı ve bunu gizlemedi. İran'ın bölgesel operasyonlara en açık angaja olan Haçlı bileşeni. Ketaib Seyyid eş-Şüheda daha küçük ama aktif. Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdi. İran bağlantılı gruplar arasında sayılıyor. Bunlar İran eksenindeki yapılar. Bir de Sistani çizgisi var. Atabat birlikleri Kerbela, Necef ve Samara'daki kutsal türbelerin koruma güçleri olarak kuruldu. Firka-ül Abbas, Firka-ül İmam Ali, Liva-ül Ali el-Ekber başlıcaları. Bu gruplar Sistani'nin fetvasına doğrudan yanıt olarak oluştu. İran'la organik bağları yok. Liderleri düşük profili din adamları ve yerel figürler. Sistani, IŞİD yenilgisinden sonra bu grupların devlete entegre olmasını ya da silah bırakmasını savundu. Saraya Es-Selam, Mukteda Es-Sadr'a bağlı. Teknik olarak Haçlı şemsiyesi altında ama Sadr kendi çizgisini koruyor. Sadr, İran'la mesafeli bir milliyetçi söylem benimsiyor ve zaman zaman diğer Haçlı gruplarıyla çatışıyor. 2022'deki Yeşil Bölge krizinde Saraya Es-Selam ile İran bağlantılı milisler karşı karşıya geldi. Gruplar arası ilişki karmaşık. Ortak düşmana yani IŞİD'e karşı birlikte savaştılar ama iç rekabet hiç bitmedi. Bütçe paylaşımı, bölgesel nüfuz alanları, siyasi temsil hep gerilim konusu oldu. Sonuç olarak Haçlı Şabi'yi anlamak için onu oluşturan parçaları ayrı ayrı görmek gerekiyor. İran bağlantılı milisler, Sistani çizgisindeki birlikler ve Sadr'ın gücü. 3 farklı kutup, tek bir çatı. Haçlı Şabi Irak'ta üzerinde uzlaşı olmayan konuların başında geliyor. Algı coğrafyaya, mezhebe ve kişisel deneyime göre keskin biçimde ayrışıyor. Şii çoğunluk içinde görüş yekpare değil. Bir kesim Haçlı'yı IŞİD karşısında vatanı savunan, şehitler veren bir direniş gücü olarak görüyor. Sistani'nin fetvası bu kesim için meşruiyet kaynağı. Şehit aileleri, gaziler ve onların çevreleri için Haçlı saygın bir kurum. Ancak aynı topluluk içinde eleştirel sesler de var. Sistani çizgisine yakın kesimler Haçlı'nın siyasallaşmasından ve İran bağlantılı grupların ağırlığından rahatsızlar. 2019 protestolarında İran dışarı sloganları atan göstericilerin önemli bir kısmı Şii gençlerdi. Bu kesim Haçlı'yı değil, Haçlı'nın belirli bir kanadını sorun olarak görüyor. Sünni toplumunda algı daha temkinli. IŞİD döneminde yaşanan travmalar hem örgütün zulmü hem de geri alım operasyonlarındaki sivil kayıplar kolektif hafızada derin iz bıraktı. Haçlı'nın Sünni bölgelerdeki varlığı bazı kesimler tarafından güvenlik sağlayıcı olarak görülürken bazı kesimler bunu tedirginlikle karşılıyor. Buradaki önemli konu şu: Sünni toplumu da homojen değil. Aşiret yapıları, bölgesel farklılıklar ve IŞİD deneyiminin çeşitliliği tek bir algıdan söz etmeyi imkansız kılıyor. Kürt bölgesinde mesele toprak anlaşmazlıklarıyla iç içe. 2017'de bağımsızlık referandumunun ardından Kerkük'ün Bağdat kontrolüne geçmesinde Haçlı güçleri rol oynadı. Bu Kürt kamuoyunda olumsuz bir iz bıraktı ancak ilişki salt düşmanlık değil. Bazı alanlarda pragmatik işbirliği de mevcut. Genel Irak kamuoyunda kuşaklar arası fark dikkat çekiyor. IŞİD savaşını yaşayan nesil için Haçlı'nın askeri rolü somut bir hafıza. Diğer genç nesil ise Haçlı'yı ekonomik kriz, yolsuzluk ve siyasi tıkanıklıkla özdeşleştirme eğiliminde. Özetle Haçlı Şabi hakkında Irak toplumu şöyle düşünüyor demek mümkün değil. Yapı ülkedeki derin siyasi ve toplumsal fay hatlarının üzerine duruyor ve bu hatları hem yansıtıyor hem derinleştiriyor.
Haçlı Şabi bir milis koalisyonu olarak başladı ama bugün bazı bileşenleri küçük bir ordunun ateş gücüne sahip. Envanter gruplar arasında eşit dağılmıyor. İran bağlantılı yapılar en ağır silahlara sahip. Hafif silahlar tüm gruplarda standart. Kalaşnikov varyantları, PKM makineli tüfekler, keskin nişancı tüfekleri. Bunların önemli kısmı Irak ordusunun IŞİD karşısında terk ettiği stoklardan ya da Bağdat'ın resmi dağıtımından geliyor. Zırhlı araçlar da mevcut ama sınırlı. Humvee'ler yaygın ve yine büyük kısmı 2014'te Irak ordusundan IŞİD'e, sonra geri alım operasyonlarında Haçlı'ya geçti. Bazı gruplarda mayına dayanıklı araçlar var. Tank sayısı ise az. Topçu kapasitesi gruptan gruba değişmekte. Havan, çekili toplar, roket atarlar mevcut. Ketaib, Hizbullah ve Bedir gibi yapılar 122 mm ve 155 mm topçu sistemlerine sahip. Roket ve füze sistemleri kritik boyut. İran bağlantılı gruplar kısa menzilli balistik füzeler ve roketler kullanıyor. Amerikan üslerine yönelik saldırılarda Katyusha tipi roketler ve daha gelişmiş İran yapımı sistemler görüldü. Bu kapasite Haçlı'yı klasik milislerin ötesine taşıyor. Drone kapasitesi son yıllarda öne çıktı. İran'ın insansız hava aracı teknolojisi Haçlı gruplarına aktarıldı. Keşif dronları yaygın, silahlı drone kullanımı da belgelendi. Bu sistemler Amerikan güçlerine ve bölgesel hedeflere yönelik operasyonlarda kullanıldı. Hava savunması sınırlı. Manpads tipi omuzdan atılan füzeler mevcut ama entegre bir hava savunma ağı yok. Önemli bir not olarak şunu söylemek gerekiyor ki Haçlı'nın silah envanteri hakkındaki bilgiler büyük ölçüde açık kaynaklara, sızdırılan belgelere ve saha gözlemlerine dayanıyor. Kesin rakamlar mevcut değil çünkü ne Bağdat ne grupların kendisi şeffaf bir envanter açıklamıyor. Sonuç olarak Haçlı Şabi konvansiyonel bir ordu değil ama bazı bileşenleri ciddi ateş gücüne sahip. Özellikle roket, füze ve drone kapasitesi yapıyı bölgesel denklemlerde dikkate alınması gereken bir aktör haline getiriyor. Haçlı Şabi'nin mali yapısı tıpkı komuta yapısı gibi ikili. Bir ayağı devlet bütçesinde, diğeri gayri resmi ekonomide. Resmi kanal Irak bütçesinden geçiyor. 2016'da Haçlı yasal statü kazandığında mensupları devlet maaşına bağlandı. Haçlı Komisyonu'nun yıllık bütçesi milyar dolarların üzerinde. Bu para maaşlar, lojistik, teçhizat ve idari giderlere gidiyor. En azından kağıt üzerinde. Bütçe Başbakanlık üzerinden tahsis ediliyor ama harcamaların denetimi zayıf. Gayri resmi kanallar daha karmaşık ve daha az şeffaf. Sınır kapıları önemli bir gelir kaynağı. Haçlı güçleri Suriye ve İran sınırındaki bazı geçiş noktalarını kontrol ediyor veya buralarda etkin. Gümrük gelirleri, geçiş ücretleri ve kaçakçılıktan alınan paylar bu kanaldan akıyor. Bu gelirlerin devlet hazinesine mi yoksa gruplara mı gittiği tartışma konusu. Vergi ve haraç uygulamaları belgelendi. Kontrol edilen bölgelerde ticari işletmelerden, nakliye şirketlerinden hatta çiftçilerden düzenli ödeme talep edildiğine dair raporlar var. Bu klasik anlamda vergi değil ama fiilen öyle işliyor. Gayrimenkul sektörü ise başka bir alan. IŞİD sonrası boşalan mülkler, el değiştiren araziler, inşaat ihaleleri. Bazı Haçlı gruplarının bu süreçlerde aktif rol aldığı biliniyor. Petrol kaçakçılığı iddialar arasında. Özellikle Suriye hattında İran'a ve İran'dan geçen petrol ticaretinde Haçlı bağlantılı ağların rol oynadığı öne sürülüyor. Kesin rakamlar yok ama hacmin küçümsenemeyecek düzeyde olduğu tahmin ediliyor. İran desteği ise ayrı bir kalem. Tahran'ın bağlantılı gruplara ne kadar para aktardığı bilinmiyor. Doğrudan nakit transferinden çok silah, eğitim ve lojistik desteğin ağırlıklı olduğu değerlendiriliyor. Bu destek devlet bütçesinde görünmüyor. Gruplar arası dağılım eşit değil. Devlet maaşları tüm kayıtlı mensuplara gidiyor ama gayri resmi gelirler büyük ölçüde İran bağlantılı yapılarda yoğunlaşıyor. Sistani çizgisindeki gruplar bu ağların dışında kalıyor. Şeffaflık neredeyse yok. Haçlı'nın mali tablosu kamuoyuyla paylaşılmıyor. Irak Sayıştayı'nın denetim yetkisi sınırlı. Bu durum hem yolsuzluk iddialarını hem de spekülasyonları besliyor. Evet, bu videoda Irak'ın en tartışmalı, en güçlü ve en karmaşık yapısını yani Haçlı Şabi'yi 10 soruda mercek altına aldık. Bölgeyi, denklemleri ve dahasını merak ediyorsanız GZT'ye abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Irak en az İran kadar karışık ve okuması zor başka bir ülke. Çok aktörlü ve çok katmanlı ilişkiler ağına sahip. Bir yanda resmi ordu, diğer yanda başka bir gölge ordu. Haçlı Şabi. 2014'te DAEŞ'e karşı bir imdat çekici olarak kurulmuşlardı. 2026'ya geldiğimizde ise ülkenin ekonomisini ve siyasetini yöneten devasa bir holdinge dönüştüler.